Eğlenceli teknoloji kanalınızda son günlerde adından oldukça sık söz edilen, hatta Elon Musk'ın annesinin destek verdiği coin söylemiyle insanların bir anda 100 kat artacak, 1000 kat artacak, 10.000 kat artacak, hatta 1 dolar olacak söylemiyle kapış kapış aldığı Raka bu haftaki konumuz. Aslına bakarsanız coin piyasasında her şey olabilir. Yani bir bakmışsınız Raka 1 dolar olmuş. Hatta 10 dolar olmuş. Bu da yetmemiş. 100 dolar olmuş. Aman biraz fazla gaza geldim galiba. Şunu da unutmamak gerekiyor. Sürekli yeşil, yeşil, yeşil gidebildiği gibi kırmızı da giderek halimizi duman edebilir. Bu arada duman mecazi anlamdaydı. Kırmızı görenler, yani kırmızı gördüğünde tüyleri diken diken olanlar ne demek istediğimi çoktan anladı. Bilmeyenlerse bu da ne diyor? Şaka bir yana hemen şuraya bir uyarımı belirteyim. Ve ondan sonra da son zamanlarda adından oldukça sık söz edilen, hatta Mart 2022 tarihinde işte asıl şimdi başlıyoruz diyen Raka bu haftaki konumuz. Hazırsanız başlıyoruz. Her Metaverse videomda olduğu gibi öncelikle güncel değere bakarak başlıyoruz. Raka, yani namı diğer Radyo Kaka, gördüğünüz gibi makul denebilecek bir seviyede gözüküyor. Tabi henüz dev denecek borsalarda yok. Bunun da etkisi olabilir. Bir yıllık gidişatına baktığımızda 15 Kasım'da resmen Fuji Dağı'nın tepesinde gibi olmuş. Ardından da ciddi bir düşüş yaşamış. Tabi Bitcoin başta olmak üzere diğer coinler de benzer senaryoyu yaşadı. Dalgalı seyrine bakınca aklıma direkt okyanustaki dev dalgalar geldi. Bu grafiğin ardından incelemeye devam edelim. Raka, kısacası Metaverse, NFT, DeFi ve GameFi destekli bir proje. Öncelikle bence Raka'yı en değerli yapacak şey, evrensel Metaverse, yani arazi alınıp satılabilecek bir platforma sahip olabilecek olması. Buna kısaca USM Metaverse, yani United States of Mars adı verilen bir proje diyebiliriz. Dilerseniz geliştirilmekte olan oyunu birazcık oynayalım. Oyuna malum Mars üzerinde giriş yapıyoruz. Sağ üst köşede harita gösteriliyor. Haritayı tıkladığımızda satılan arsalar gösteriliyor. İleride muhtemelen buralara baktığımızda eskiden buraları çorak araziydi deriz gibime geliyor. Bu evreni Mars yüzeyine benzetebiliriz. Oyuna başlayan kişiler bu Metaverse evreninde Mars'a ayak basmış gibi olacaklar ve benzersiz bir deneyim yaşayacaklar. İşin kısa ve öz tanımıyla Mars'tan arazi alacaksınız. Cidden enteresan bir proje. Bu evren daha önce yayınlanmış olan Radyo Kaka NFT projelerinde bünyesinde bulunduracak. Resmi USM Metaverse lansmanı Mart 2022'de. O sebeple bu projeden çok umutlular. Bu sanal Mars eyaletlere ayrılacak ve bu eyaletlerin her biri ayrı büyüklükte parsellenecek. Toplam parsel sayısı 1 milyon adet olacakmış. Bir kısmı doğrudan yatırımcıların olacak, %40'lık kısmı da Raka ile stake edilecek. Evrende yer alan parsellere oyun firmaları ya da parselin sahibi oyun kurabilecek, kiraya verebilecek ve böylece gelir sağlayabilecek. Kısacası Metaverse arsalarıyla aynı mantıkta. Bu arada Metamon oyunuyla entegreli olacak. Burada hazır Mars oyunu için Mart'ı beklerken Metamon'a bir bakalım. Bilmeyenler için Metamon bir play to earn tarzında. Yani oyunu oynadıkça kazanıyorsunuz ve mağazada bunu satabiliyorsunuz. Metamon tarayıcı ile oynanan bir oyun. Yani illa bir bilgisayara kurulum yapmanız gerekmiyor. Her bilgisayarda oynayabiliyorsunuz. Oyuna başlayabilmek için bir tane Metamon'a ve tabii ki Raka'ya sahip olmanız gerek. Gerekli olan Raka miktarı değişmekte. Tabii bunları yapabilmek için öncelikle cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor.
Eminim çoğunuzun sıcak cüzdanı vardır. Bilmeyenler için sıcak cüzdanlar, coinlerinizi borsa harici online ortamda tuttuğunuz bir online cüzdan. Mesela ben MetaMask'ı kullanıyorum. Tabi siz başka bir cüzdan kullanabilirsiniz. MetaMask hani şu tilki amblemi olan aplikasyon var ya o. Peki cüzdanımızı neden bağlıyoruz? Cüzdan bağlama olayı çoğu Metaverse projesinde var. Bunun amacı da cüzdan vasıtasıyla harcama yapma ya da kazandığımız coinleri cüzdana aktarabilmek. Asıl konumuza dönersek, Metamon'u Marketplace'ten alıyoruz. Şu anda Metamon fiyatlarını görmektesiniz. Açıkçası çok uygun dersem yalan söylemiş olurum. Fiyatlar nereden baksanız $1600 civarında. Maliyetli bir oyun olduğu için oyunu yüzeysel şekilde geçeyim. Oyundaki karakter Metamon olarak geçiyor. Bu karakteri günde belli bir miktarda savaştırıyorsunuz. Misal günde 20 kere savaştırabiliyorsunuz gibi. Her gün bu savaştıracağınız miktar sıfırlanıyor ve ertesi gün tekrardan aynı sayıda savaştırabiliyorsunuz. Savaşlara girebilmek için belli bir raka yakmanız gerekiyor. Misal bir savaşa girebilmek için 50 raka yakmak gibi. Pokemon tarzı bir oyun desem sanırım anlaşılacaktır. Dövüştürdüğünüzde galip gelirseniz size yumurta parçaları veriliyor. Bu parçaları tamamladığınızda misal 1000 parçaya ulaştığınızda bir yumurta elde ediyorsunuz ve bunu da satabiliyorsunuz tabii ki. Her dövüş sonrasında belli bir raka kalıyormuş. Yani dolaşımdaki raka miktarı azalıyor. Raka hakkında bu projelerin ışığında şunu diyebilirim ki, ileride bir atılım yapabilir. Bize vaat ettiği şeyler gerçekten umut verici. Tabii bunları gerçekleştirebilir mi? Bunu zaman gösterecek. Metaverse evreninde yerini almak isteyen arkadaşlar, Raka'yı da listenize alıp arsalar çıktığında arsaları mutlaka incelemelisiniz. Raka hakkında diyeceklerim şimdilik bu kadar. Bilin bakalım ne oldu? Bu haftada bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açanların hep yeşil görmesi dileğiyle bu haftalıkta benden bu kadar. Haftaya yepyeni bir Metaverse projesiyle daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.